Bugün dünyadaki tek işitsel algı eğitiminden bahsedeceğim. Berard metodu. Berard, İsveç'te bir odyolog Guy Berard tarafından kendi çocuğuna otizm tanısı konulduğunda çalışarak bu sağ beyin, sol beyin arasındaki işitsel işlemleme sürecinde bir problem olabileceğini düşünerek oluşturduğu bir cihaz. Cihazımız aslında küçük bir cihaz. Eğitim 20 gün sürüyor. Kulaklıkla sesleri sağ ve sol kulakta farklı şekilde ve seste müzik sesi, genellikle bu Mozart'ın veya çocuğun beğendiği bir müzik de olabilir. Bunu modüle ediyor cihaz. Sağ kulağa farklı, sol kulağa farklı. Bazen sağ kulağa hiç gitmeyip sol kulağa giden bir sağ beyin çalışması diyoruz. Evet, yani ben Türkiye'de 3. uygulayıcısıyım Berard eğitim metodunun. Eğitim metodu diyorum çünkü artık Berard'ın çocukların işitsel işlemleme sürecinde işitsel algıyı, işitsel dikkati, işitsel belleği, işitsel hafızayı geliştirdiği makalelerle kanıtlandı. Onun için hani belki işte alternatif bir metot gibi düşünülebilir ama benim 18 yıldır uyguladığım süreç içerisinde binlerce çocuğa farklı tanılarda ama özellikle hani hangi tanıda daha iyi diye soracak olursanız otizm, atipik otizmli çocuklar, gecikmiş konuşma tanılı çocuklar, artikülasyon bozukluğu, fonolojik bozukluk, konuşma sesleriyle ilgili veya konuşma gelişimiyle ilgili problem olan çocuklar, algıları da gene Down sendromlu olup hafif mental retarde çocuklar. Yani çok ileri derecede mental retardasyonlarda çok etkili olduğunu söyleyemiyorum. Ama bu kadar tanı da bence yeterli. Çünkü aldığımız sonuçlar ve bize eğitime hazır hale getiriyor olması çocuğu ve çocuğun işitsel işlemleme dediğimiz olay aslında konuşma seslerini çocuğun net duymadığı durumdan bahsediyoruz. Yani çocuk sesleri bize İsveç'te verilen eğitimde bunu anlattılar. Bir Donald Duck sesi gibi, yani ördek sesi gibi duyuyor. Mesela portakal diyoruz. Oradaki 3 hecelik vurguyu algılıyor çocuk ama sesi şöyle duyuyor. Mama gibi duyuyor. Şimdi siz bozuk duyduğunuz sesler üzerinden konuşmayı öğrenemezsiniz. Çünkü konuşma seslerini anlayamazsınız. Dolayısıyla anlamadığınız sesi de dinlemek istemezsiniz. Hani atipik otizm çocuklarda da hani ismine sesleniriz, bakmazlar veya onlarla birlikte bir şey yapmak istediğimizde nesnelerin isimlerini söylediğimizde gene ne nesneyle ne bizimle ilgilenmezler. Bunlar aslında konuşma seslerini iyi anlayamadıkları, iyi işitsel olarak işlemleyemedikleri içindir. Peki ne oluyor derseniz, hani Berard 20 günlük bir eğitim. Evet, çok büyük mucizeler mi yaratıyor? Hayır, ben bunu söylemek istemiyorum ama işitsel işlemleme sorunu olan çocukların konuşmadaki bu sesleri daha iyi ayırt etmelerini ve anlamlandırmalarını sağladığı için bunun üzerine verdiğimiz eğitimlerde çocuklar konuşma seslerine bir kere daha çok dikkat ediyorlar. Kendi isimlerine bakmaya başlıyor. Eğer alıcı dili iyiyse, yani alıcı dil dediğimiz ne? İşte bana saati göster dediğimiz zaman gösterip saati ver dediğimiz zaman veriyorsa, Berard eğitiminden sonra saate benzer, yani alıcı dil burada var olduğu için saate benzer sa gibi, ah gibi, as gibi benzeterek doğru sesi bulmaya çalışıyor. Bu bizim için çok değerli. Çünkü biz de bunun üzerine dil ve konuşma terapilerimizde çok daha iyi, çok daha kaliteli ilerliyoruz. Çocuğun konuşması için konuşma seslerini çok iyi diskrimine ediyor. Yani ayırt edebiliyor olması lazım. Bu ayırt etmeyi sağlıyor olması, yani dünyadaki tek işitsel algı eğitimi dedim. Hani buna benzer başka dinletiler olabilir, yapılmış olabilir. Varlığını da biliyoruz ama hiçbirisi Berard değil. Hiçbirisi Berard kadar etkili değil. O nedenle hani binlerce çocuğa 18 yıldır uygulayan bir uzman olarak hani bana
değil, benim çocuklarıma kazandırdıkları ve bizim eğitim sürecimizi çok kaliteli ve çok ciddi anlamda değerli kıldığı için konuşmayla ilgili problemi olan, dikkatle ilgili problemi olan engelli bireylerimizde mutlaka ve mutlaka önce Berart diyoruz. Peki Berart başka durumlarda da kullanılıyor mu diye sorarsanız, tabii ki üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımızın veya dikkat eksikliği olan bireylerin ve çocukların dikkatlerini kendi bulunduklarından üst seviyeye taşıdıklarında görüyoruz. Ne yapıyor? Gene çocuğun sınıf içerisindeki öğretmeninden veya arkadaşlarından gelen seslerde hangi sesi duyması gerekiyorsa, öğretmeni konuşuyorsa öğretmeninin sesine dikkat etmesini sağlıyor. Zaten biz de biliyoruz ki akademik hayattaki dikkatte çocuklar işte daha çok çevresinden gelen seslere dikkat ederler ve o seslere onların dikkatlerini dağıtır, öğretmeninin söylediğini kaçırmış olur veya kopar. Bu süreyi uzatıyor. Yani öğretmenini dinlemesini sağlıyor, öğretmenini daha kaliteli dinlemesini sağlıyor. Evde ders çalışma sürelerinin arttığını görüyoruz gene. İşte önce 10 dakika, 15 dakika oturup ondan sonra işte orada ne oluyor? Ben kalkacağım, oyun oynayacağım, televizyon seyredeceğim diyen çocukların bazen 1,5-2 saat hiç kalkmadan çalıştıklarını, ödevlerini bitirdiklerini görüyoruz. Onun için hani dikkatin bizim hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, hani şu yaşta bile bizler de hani dikkatimizi kaybetmemeye, dikkatimiz odaklanmamızı, konsantrasyonumuzu, yapacağımız işlerimizi iyi planlamaya çalışıyorken çocukların bu akademik hayat sürecinde veya yetersizlikleri durumunda hem işitsel algı, hem işitsel dikkat, hem işitsel hafızayı geliştiriyor olmasının çok önemli olduğunu ve bu eğitiminde, yani Berart eğitiminin de çocuğa kattıklarını gördükten sonra bunu tabii ki paylaşmaktan sizlerle çok mutluluk duyuyorum.